400 çadır, binlerce insan, yüzlerce at ve önlerinde belirsiz bir yol. 13. yüzyılda bir Türk obası göç ettiğinde bu sadece çadırların sökülmesi anlamına gelmiyordu. Bu, hareket eden bir toplum demekti. Kendi düzeni olan, kendi güvenliğini sağlayan, kendi ekonomisini taşıyan bir yapı. Kaynaklara göre kayı boyu Anadolu'ya geldiğinde yaklaşık 400 çadıra sahipti. Bu sayı kesin değildir. Ama 400 çadır demek ortalama 2000 ila 3000 insan demektir. Peki böyle bir topluluk nasıl hareket ederdi? Kaç at vardı? At, Türk obasının kalbiydi. Savaş için, haberleşme için, göç için. Her alp en az bir ata sahipti. Çoğu zaman yedek at da bulunurdu. 400 çadırlık bir obada tahmini olarak 600 ila 1000 arasında at olması muhtemeldir. Buna koyun ve keçi sürülerini de ekleyin. Göç eden bir oba aslında hareket eden küçük bir şehir gibiydi. Yön nasıl bulunurdu? Harita yoktu, pusula yoktu ama gökyüzü vardı. Güneşin doğuşu ve batışı, yıldızların konumu, rüzgarın yönü, dağ silüetleri ve nehir yatakları. Türk boyları yüzyıllar boyunca aynı göç yollarını kullanmıştı. Bu yollar hafızaya kazınmıştı. Ayrıca öncü birlikler gönderilirdi. Bu keşifçiler. Su kaynaklarını kontrol eder, geçitleri inceler, tehlike olup olmadığını gözlemlerdi. Ana göç kolu onların arkasından ilerlerdi. Eşyalar nasıl taşınıyordu? Çadırlar sökülürdü. Keçe parçalar dikkatle sarılırdı. Ahşap iskeletler bağlanırdı. Ağır yükler kağnı arabalarına yerleştirilirdi. Develer ve yük atları kullanılırdı. Silahlar ise asla en dipte olmazdı. Her an erişilebilir konumda taşınırdı. Çünkü göç sırasında saldırı ihtimali her zaman vardı. Göç sırasında beslenme nasıldı? Bir oba aç kalamazdı. Yanlarında kurutulmuş et taşınırdı. Peynir, yoğurt, ayran ve bulgur bulunurdu. Sürü zaten hareketli bir besin kaynağıydı. Avcılık yapılırdı. Su için nehir kenarları tercih edilirdi. Eğer su yoksa göç dururdu. Çünkü su hayatta kalmanın temeliydi. Güvenlik nasıl sağlanırdı? Göç düzenliydi. En dış halkada silahlı alpler bulunurdu. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar merkeze alınırdı. Sürü kontrol altında tutulurdu. Gece olduğunda çadırlar dairesel biçimde kurulur, düzenli nöbet tutulurdu. Bu düzen savunma sistemiydi. Oba hem hareketli hem korunaklıydı. Yeni yer nasıl seçilirdi? Bir yere yerleşmeden önce 4 şey kontrol edilirdi. Su var mı? Otlak yeterli mi? Savunma avantajı var mı? Ticaret yollarına yakın mı? Yüksek tepeler ve nehir kenarları bu yüzden tercih edilirdi. Yerleşim rastgele değildi. Stratejikti. Çadır sistemi nasıl işlerdi? Türk çadırı yani yurt, ahşap kafes sisteminden oluşurdu. Üzerine keçe gerilirdi. Üst kısmında duman çıkışı bulunurdu. Tecrübeli bir ekip bir çadırı yaklaşık 1 saat içinde kurabilirdi. Kışın sıcak, yazın serin kalacak şekilde düzenlenirdi. Bey çadırı merkezde olurdu. Diğer çadırlar belirli düzene göre dizilirdi. Bu düzen otoriteyi ve hiyerarşiyi yansıtırdı. Bir günde ne kadar ilerlenirdi? Büyük bir göç kolu hız yapmazdı. Günde ortalama 15 ila 25 kilometre ilerlemek mümkündü. Ama hızdan önce güvenlik gelirdi. Çünkü tek bir baskın tüm düzeni bozabilirdi. Halk yürür müydü? Göç sadece atlı savaşçılardan oluşmazdı. Bir obanın büyük kısmı sivildi. Genç ve sağlıklı erkeklerin çoğu atlıydı. Çünkü hem güvenlik sağlamak hem de hızlı hareket etmek gerekiyordu. Ancak herkes at üzerinde değildi. Kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlılar genellikle kağnı arabalarında ya da develer üzerinde taşınırdı. Bazı yetişkinler ise yürürdü. Özellikle kısa mesafelerde sürülerin yanında ilerleyenler çoğu zaman yaya hareket ederdi. Bu da göçün fiziksel olarak ne kadar zor olduğunu gösterir. Bir oba sadece yer değiştirmiyordu. Günlerce, haftalarca yürüyordu. Göç
hangi mevsimde yapılırdı? Göç rastgele bir zamanda yapılmazdı. En uygun dönemler ilkbahar ve sonbahardı. İlkbaharda otlaklar canlanırdı. Su kaynakları dolu olurdu. Sonbahar ise kış gelmeden önce güvenli bir yer bulmak için tercih edilirdi. Yazın uzun ve yorucu yolculuklar sürüleri zayıflatabilirdi. Kışın ise sert hava koşulları göçü tehlikeli hale getirirdi. Bu yüzden zamanlama hayatiydi. Bir yanlış mevsim seçimi sürünün kaybına ya da hastalıklara yol açabilirdi. Göç sadece yön bulmak değil, doğru zamanı seçmek demekti. Hayvanlar nasıl dinlendirilirdi? At ve sürü, obanın ekonomik gücüydü. Bu yüzden hızdan önce denge gelirdi. Belirli aralıklarla konaklama yapılırdı. Sürü otlatılır, atlar dinlendirilirdi. Bazı savaşçılar yedek at taşırdı. Yol boyunca at değişimi yapılırdı. Bu sistem sayesinde uzun mesafeler mümkün olurdu. Eğer hayvan yorulursa göç yavaşlardı. Eğer sürü zayıflarsa oba aç kalırdı. Bu yüzden hayvanların sağlığı göçün merkezindeydi. Göç ne kadar sürerdi? Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş tek bir yolculuk değildi. Bu süreç yıllar içinde gerçekleşti. Boylar dalga dalga ilerledi. Bazıları yolda kaldı, bazıları geri döndü. Bazıları yeni kollara ayrıldı. Anadolu'ya ulaşan her topluluk uzun bir hareketin parçasıydı. Göç bir kaçış değildi. Bazen bir baskıdan uzaklaşmak, bazen yeni otlak bulmak, bazen de daha güvenli bir bölgeye yerleşmek anlamına geliyordu. Bu süreç sabır gerektirirdi ve her adım planlı olmak zorundaydı. Göç sırasında hastalık olursa ne olurdu? Uzun yolculuklar risklidir. Yorgunluk, soğuk hava ve kirli su hastalığa yol açabilirdi. En sık görülen sorunlar: soğuk algınlığı, bağırsak hastalıkları, yaralanmalar. Obada tecrübeli kişiler vardı. Bitkilerle tedavi uygulanırdı. Yaralar temizlenir, bezle sarılırdı. Eğer bir kişi ağır hastalanırsa göç yavaşlatılabilirdi. Ama her zaman durmak mümkün değildi. Bu yüzden göç sırasında sağlık, dayanıklılık ve disiplin hayatiydi. Zayıf düşen bir oba savunmasız kalabilirdi. Göç sırasında ısınma nasıl sağlanırdı? Gece soğukları sert olabilirdi. Çadırların içi keçe ile kaplıydı. Keçe doğal bir yalıtımdı. Ortada ateş yakılırdı. Duman üst açıklıktan dışarı çıkardı. Ayrıca kalın yün giysiler kullanılırdı. Kış göçleri zor olduğu için genellikle mevsim geçişleri tercih edilirdi. Soğuk sadece rahatsızlık değildi. Hareketi yavaşlatan bir tehditti. Tuvalet ve temizlik nasıl sağlanırdı? Göç eden bir toplulukta temizlik düzeni olmak zorundaydı. Yerleşim alanının dışına belirli bölgeler ayrılırdı. Bu alanlar çadırların uzağında olurdu. Su kaynakları kirletilmezdi. Çünkü su kirlenirse hastalık yayılırdı. Temizlik sadece konfor değil, hayatta kalma meselesiydi. Bu yüzden oba düzeni rastgele değildi. Basit ama etkili kurallara dayanıyordu. Göç sırasında ölüm olursa ne yapılırdı? Uzun göç yollarında ölüm nadir değildi. Hastalık, yaşlılık, kazalar ya da saldırılar sonucu kayıplar yaşanabilirdi. Böyle bir durumda göç tamamen durmazdı. Ama defin işlemi geciktirilmezdi. Cenaze genellikle bulunduğu yere yakın bir noktaya gömülürdü. Toprak seçilirken su kaynaklarından uzak alanlar tercih edilirdi. Mezar derin kazılırdı. Üzeri taşlarla belirgin hale getirilebilirdi. Ancak gösterişli mezarlar yapılmazdı. Çünkü göç devam edecekti. Bazı durumlarda özellikle önemli bir kişi ise mezar işaretlenir ve daha sonra ziyaret edilirdi. Ama çoğu zaman göç eden topluluk yoluna devam ederdi. Bu sert bir gerçekti. Göç hayatı duygusal olarak da dayanıklılık gerektirirdi. Göçebe kültürde mezarlık sabit bir yer değildir. Yerleşik hayata geçildiğinde kalıcı mezarlıklar oluşur. Ama hareketli yaşamda mezar da yolun bir parçasıdır. 400 çadırlık bir Türk obası sadece göç etmiyordu. Taşınabilir bir düzen taşıyordu.
askeri sistem, ekonomik düzen, lojistik plan, savunma organizasyonu. Bu yapı Anadolu'ya ulaştığında sadece yeni bir yer bulmadı. Yeni bir başlangıç yaptı. Göç bir kaçış değildi. Bir devletin temeli olabilecek disiplinin göstergesiydi. Osman Gazi döneminde göç düzeni tam olarak böyle işliyordu. Bu düzenin nasıl bir devlete dönüştüğünü görmek için ana bölüme geçebilirsiniz.